Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için çok değişik ve güzel bir gözleme hazırlayacağım. Gözlememiz 3 tane peynirle oluşuyor. Kaşar peyniri, lor peyniri ve cheddar peynirinin üçlüsü. Taze soğanların yeşil bölümleri, biraz pul biberle birlikte bir güzel bir iç harç. Sonra kat aralarında tereyağı, güzel un tuz su ile hazırlanmış hamur, güzel demlenmiş çayla. Üç su bardağı un ile hazırlıyorum gözlememizin hamurunu sevgili seyirciler. Un, tuz, su üçlüsüyle olacak. İç harcı burada üçlü peynirimiz hazır. Hamuru açmak için nişasta, mısır nişastası ve buğday ununu karıştırdım. Hazır hale getirdim. Burada bir demet yeşil soğanın yeşil bölümleri var efendim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce hamuru hazırlayalım. Gerisi kolay, peş peşe gideceğiz inşallah. Bir tatlı kaşığı tuz unun üzerine atıyorum. Hemen un tuz suyu bir karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi sevgimizi vereceğiz mutlaka. Sevdiklerimiz olsun soframızda. Şöyle parmağımı daldırıyorum. Ilıktan bir tık yukarı su. Yani biraz sıcağa yakın bir su. Çünkü sevgili seyircilerim, havalar soğuk. Yazın olursa problem değil ama kış ayında havalar soğukken soğuk su verdiğinizde hamurun neticesi biraz zorlanıyor. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi bir bardak suyu koydum. Bakacağız. Kontrol ede gideceğim. Yetmediği takdirde biraz daha su ilave edebilirim. Ortadan başladım. Hemen şöyle sevgiyle hamurumuzun kıvamını anında böyle ortaya çıkaracağım. Böyle bir dakikanın içinde. Çıkar mısın canım lütfen? Hamurumuz dinlendi. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Streç filmin içinde bak kurumamış oluyor böylelikle. Gel bakalım canım, sevgiyle gel. Şuradan hemen ayırıyoruz streç filmden. Şimdi sevgili seyircilerim burada şöyle bu büyüklüklerde cevizden biraz daha büyük parçalara kesiyorum hamurumuzu. Çok büyük olursa pişmesi zor olur. Bunun özelliği içinde işte peyniri, soğanı, her bir şey olduğu için ondan dolayı hamurların ince olmasına özen gösteriyoruz. Şöyle önce bezelere kesiyorum. Bezelere kestikten sonra yuvarlıyoruz hemen. Şöyle yuvarlayacağız. Onlar böyle beklerken üzeri yine böyle kapalı olacaklar. Çünkü bu hamur hemen kurur. Kuru kalmaması gerekiyor. Streç film altına alıyoruz böyle. 5 dakikada böyle dinlendiriyoruz. Hamur işleri dinlenmeyi çok seviyor. Böyle aşama aşama gitmeyi çok arzu ediyor ve neticesi de o zaman güzel oluyor. Çünkü hamur havadan nem kapıyor. Yani ya üzeri kuruyor ya cıvıyor. İşte bu metotlar üzerinden gittiğimizde her şey güzel oluyor. Şöyle kesiyorum. Sevgili seyirciler, kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert bir hamur. Evet, şimdi 12 bezeye böldüm. 3 su bardağı un ile hazırlamıştık hamurumuzu. Burada 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı mısır nişastası var. İkisini şimdi bir güzel karıştırıyorum. Un ve nişastanın güzel karışması gerekiyor. Kat aralarını, çünkü un ve nişasta karışımı ile açacağız kıymetli seyircilerim. Evet, tezgaha hemen şöyle un serpiyorum. Üstüne biraz şöyle bu yöntemle bastırıyoruz. Bakın şöyle getiriyoruz. Diğer avucumuzla da destek veriyoruz güce. Tamam. Şimdi hemen burada merdane yardımı ile tabak büyüklüğünde açacağım. Sonra aralarına buradaki nişasta un karışımından verip topluca açacağız. Sonra da birbirinden ayıracağız. Heyecanlı bir an. Birbirinden ayrılacaklar mı? Ayrılmayacaklar mı? 12 bezeye böldükten sonra tabak büyüklüğünde açtım. Aralarına mısır nişastası un karışımından da serperek böyle
kıymetli seyircilerim, üst üste aldık. Şimdi sevgiyle buradaki hamuru güzelce büyüteceğiz. Biraz daha büyümüş ve incelmiş olacaklar. Aman dikkat edelim çünkü birbirlerine yapışmaması gerekiyor. Yapışırsa ayıramayız. Sil baştan yeniden mücadeleye kalkışmış olacağız. Ondan dolayı arasına mutlaka mısır nişastası ve un karışımından koyuyoruz sevgili seyircilerim. Şimdi bakalım biraz daha büyüsün. Ya da isterseniz ben 6 üst üste koydum. 6'şer tane, 6 burada 6 burada var. İsterseniz tek tek de açabilirsiniz sevgili seyircilerim. Tek tek oklava ile ben açarım derseniz o da olur. Şimdi şu yanları inceltiyorum. Ortası inceldi. İncelmiş olacak. Ne kadar ince olursa o kadar makbuldür. Çünkü hamur incecik olduğunda yerken çıtır çıtır eder. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, hemen hemen tamam sayılır. Şimdi hamurları ayırma vakti. Hemen şuradan tutuyorum. Canım sevgiyle gelir misin? Birinci hamurumuz geliyor. Bakın görüyor musunuz sevgili seyirciler? Üst üste 6 tane koyup da açmıştım. Şimdi burada sırasıyla işleme şöyle devam edeceğiz sevgili seyircilerim. Şimdi incecik olan hamurumuz hazır bir hale geldi. Hemen buraya hafiften bir tereyağı sürüyorum. Hemen iç harcını doldurma bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Ne kadar hamur ince o kadar neticesi güzel dedik. Şimdi şuraya getiriyorum. İç harçtan koyuyorum. Taze soğanlı bakın görüyor musunuz? Taze soğanlı iç harcımızdan koyduk. Şuraya yayıyorum. Hemen şuradaki hamuru getirdim. Sevgiyle üstüne getirdim mi? Getirdim. İnce bir tereyağı veriyorum burada. Ondan sonra hemen buradan karşıdan karşılıyorum burayı. Karşıladıktan sonra tekrar yağını veriyorum. Tereyağı olur, margarin olur, çiçek yağı olur. Hangisine imkanınız müsaitse ondan yararlanabilirsiniz. Şimdi şuradan tutuyorum. Hamuru biraz kendime doğru çekiyorum. Şöyle esnetiyorum. Getiriyorum şuraya üstüne. Geldikten sonra hafiften veriyorum yağını. Sonra son dokunuş kapatıyorum. Evet, burası da son dokunuş bölümü oluyor. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz şu anda gözlememiz pişirilmeye hazır hale geldi. Sevgili seyircilerim, efendim gözlemelerimizi tavaya aldık. Kapattığımız yerler alta geldi. Şimdi aralara şöyle hafiften bir çiçek yağı gezdireceğim. Normalde ne yapmıştık? Tereyağı ile hamurumuzu yağlamıştık. Tereyağı olur dedik. Margarin olabilir. Zeytinyağı olabilir. Eldeki ve evdeki imkanlara göre iş yapmak lazım. Şimdi ters çeviriyorum. Sevgiyle bakın. Görüyor musun? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım. Evet, incecik hamurlarımız kısık ateşte ağırdan ağırdan pişiyorlar sevgili seyircilerim. Ondan sonra güzel şöyle demlenmiş çayla birlikte sevdiklerimiz bir de sofradaysa dokunmayın keyfine. Bu şekilde pişiriyorum kısık ateşte alt üst hamurlarımız çıtır çıtır oluncaya kadar. Evet efendim şimdi 12 tane çıkmış oldu gözlememelerimiz. 6 tanesini pişirdim. Bakın görüyorsunuz sevgili seyircilerim çok güzel piştiler. Taze soğanlı, sonra üzerinde cheddar peyniri, kaşar peyniri var. Gayet de güzel oldular. Şimdi görüyor musunuz bakın çıtır çıtır kısık ateşte pişiriyoruz. Yüksek ateşe vermeyelim aman. Yüksek ateşe verirsek içleri pişmeden sevgili seyircilerim hamurlar kızarmış olur. Ondan dolayı hafiften bir çiçek yağı gezdiriyorsunuz kızartırken. Evet bakın şöyle alıyorum. Aldım. Şimdi 6 tanesi pişti. 6 tanesi de bakın burada sıra bekliyor. Pişirirken önemli püf noktası şurası işte peynirli soğanlı harç bölümü. Şurayı koyuyoruz öncelikle. Şuradaki kalın nokta direkt tavaya geliyor bakın burası.
ilk gelecek olan bölümü şöyle alıyorum hemen hızlıca. Büyük tavada ya da isterseniz 4-4 pişirebilirsiniz. Evdeki imkanınız kaç tane uygunsa o şekilde pişirebilirsiniz sevgili seyircilerim. Aldım yavaş yavaş böyle kısık ateşte ağırdan pişiyor. Evet efendim, şimdi şu anda gözlemelerimiz hazırdır. Allah'ım, bu ne güzel bir koku. İnşallah sizin sofranızda olacak, ondan yana çok mutluyum. Değerli seyircilerim. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili seyircilerim, İnşallah yeni lezzetlerde, yeni tatlarda buluşmak ümidiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.